Selamlar herkese. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda bu zarif bandana modelini anlatıyorum sizlere. Gördüğünüz gibi çok hoş, güzel bir model. Bu şekilde tek tek motif örülmüş gibi dursa da hepsi bir seferde örülüyor. Mantığını anladığınız andan itibaren çok zevkli ilerleyen bir model. Şöyle uç kısımdan başlıyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. Her iki tarafa son olarak da bağcık çalışması yapıyorum ve ön kısma da bir çalışmamız oluyor. Ve bu güzel modeli elde etmiş oluyoruz. Farklı iplik ve tığ numarası için modelin ölçülerini de vermek istiyorum. Bağcıklar harici ön kısım 60 santim. Kenar kısımda uçtan yine bağcık kısmına kadar 35 santim. Bağcıkta 18 santim. Dilerseniz bağcıksız bu şekilde de kullanabilirsiniz ama ben bağcık yapmayı tercih ettim. Modele uyumlu güzel bir bağcık çalışması da yaptım. Ve rev ilerleyen bir model. Siz dilediğiniz gibi iki şekilde de tercih edebilirsiniz. Yapılışına geçmeden önce bir önceki çalışmalarımı da sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde bir çalışmam var. Bunu baştan sona anlattım. Yine aynı iplikten şöyle bir bandanayı da anlattım. Ve bir önceki videomda yine bütün halinde örülen bu çiçekli bandana. Bunların yapımını da video sonuna ekleyeceğim. Tıklayıp istediğinizi örebilirsiniz arkadaşlar. Modelin anlatımına geçmeden önce yine her zaman olduğu gibi sizlerden ricam videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olmanız. Yorum kısmına da emoji dahi olsa veya model ile ilgili fikrinizi yazarsanız memnun olurum. Aklınızda bir model anlatımı varsa istediğiniz onu da yorum kısmında yazın lütfen. Bana da fikir olmuş olur. Yapılışına geçelim. Modelde Alize Diva kullanıyorum. İnce bir iplik. Renk numarası 460. Tığ numaram ise 3. Modelin ilerleyişini görebilmek için bu kısma şöyle bandanayı bıraktım. Başlayalım. İlk önce sabitlememi yaptım. Sonrasında bir zincir çekiyorum sıkılansın diye bu kısım. 16 zincir çekmeye başlıyorum. İlk başta sadece bu ilk çiçekte 16 zincir çekiyoruz. Bunu belirtmek istedim. Farklı bir iplikle çalışmamı isteyenler illaki olacaktır. Onu da unutmadan söylemek istiyorum. Ben bu modeli sipariş aldım. Örerken de sizlere göstermek istedim. Hem modeli yapmak isteyenler olur hem de bu modelden kazanç elde etmek isteyenler için detaylı bir şekilde anlatmak istedim. Herkes yararlansın. Şöyle çekmiş olduğumuz bu 16 zincirin bu kısımdan geriye dönük sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. zincir yuvasına batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Halka oluşturmuş oldum bu şekilde. 2 zincir çekiyorum. Bir ikinci zincirin yuvasına yine batıyorum. Şöyle tekrar 1 2 battım, ilmeğimi aldım, sık iğne yaptım. Sonrasında 5 zincir çekiyorum. Örgümü geri çevirdim. Arka yüzden devam ediyorum. Yuvanın içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Beş zincir çekiyorum. Tekrar yuva içerisine 2 tane ikili trabzan.
ikinci yaprağımız da oluştu. Tekrar bir 5 zincir. Toplamda 5 tane yaprak oluşuncaya kadar örüyoruz. Yuva içerisine 2 tane ikili trabzan. 5 zincir. Yuva içerisine 2 tane trabzan. 5 zincir. 2 trabzan daha yapıyorum. Bakalım 1 2 3 4 5 tane yaprak oluştu. 2 zincir çekiyorum ve bu kısımdan sayıyorum. 1 2 3. zincir yuvasına batmış oldum. Şöyle bu şekilde ilk çiçeğimi tamamladım. Bu kısımdan devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Her çiçeğin kurulumu 14 zincir ile başlıyor. Buradan itibaren sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6. zincirin yuvasına batıyorum. Sık iğne ile çiçeğin orta kısmını oluşturdum. 2 zincir çektim. 1 2 ikinci zincir yuvasına batıyorum. Sık iğne ile sabitledim. Sonrasında 2 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Örgümün arka yüzünden hemen ilk yaprağa batıyorum. Sabitleme yaptım. 2 zincir çektim. Örgümü ön yüze çevirdim. Ön yüzden çiçeğimi örmeye başlıyorum. Halka içerisine 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi burada bakın. Her sıramız şu şekilde ilerliyor. Aynı sayılar 2 sefer örülüyor, 2 sıra örülüyor. Bu nasıl oluyor? İlk çiçeğimiz, sonra bir yarım, bir tam. Bir sonraki sırada 2 tam çiçek. Üçüncü sırada bir yarım, 2 tam çiçek. Bir sonraki sırada 3 tam çiçek. Yani bir sırada bir yarım, 2 tam, bir sırada 3 çiçek tam örülüyor. Bu şekilde ilerliyor hep artırmalarımız. Şimdi ilk yaprak oluştu bu yarım çiçekte. Şunu yapıyoruz. Bu oluştu. İkinci çiçeğimize başlıyoruz. 14 zincir çekiyorduk her çiçek başlangıcında. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Geriye dönük sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6. yuvaya sabitlememi yapıyorum sık iğne ile. Ardından 2 zincir çektim. 1 2. İkinci zincir yuvasına sık iğne yaptım. 2 zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Çiçeğin ikinci yaprağına sabitlememi yapıyorum. 2 zincir çektim ve örgümü çevirdim. Çiçeğimi örmeye başlıyorum. Ön yüzdeyim. 2 tane trabzan yaptım. 5 zincir çekiyorum. Yuvanın içerisine 2 trabzan. Her yaprağımız 5 zincir, arada 2 trabzandan oluşuyor. 5 zincir, 2 trabzan. Dördüncü yaprağımız 5 yaprak olana kadar örüyorum. Evet, bakalım. 1 2 3 4 5.
2 zincir çekiyorum. Burada kalan zincirimi ortalıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir yuvası var. 1 2 üçüncü zincir yuvasına batıyorum. Sık iğne yaptım. Çiçeğimiz bu şekilde 6 yaprağı tamamlandı. 2 zincir çekiyorum. Diğer çiçeğe geçtim. 2 trabzan yaptım. Yarım çiçeklerimizde 3 tane yapraktan oluşuyor. Tam çiçeğimiz 6 yaprak, yarım çiçek 3 yaprak. 5 zincir çekiyorum ve son olarak 2 trabzan yapıyorum. İkinci çiçek sıramızda bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bir sonraki 2 tam çiçek sırasına geçtik. Yine 14 zincir çekiyorum. ...14 zincir çektim. Yine geriye dönük 6. zincirin yuvasına batıyorum. Sık iğne ile sabitledim. Çiçeğimin ortasını oluşturdum. 2 zincir çekiyorum. 1 2. İkinci zincir yuvasına yine bir sık iğne ile sabitledim. Tekrar bir 2 zincir örgümü çeviriyorum. Çevirdim, bu yarım olan çiçeğimizin ilk yaprağına sabitlememi yaptım sık iğne ile. 2 zincir çekiyorum ve ön yüze çevirdim. Ön yüzden çiçeğimi örmeye başlıyorum. 2 zincir çektik, 2 trabzan yaptık çiçeğimizin orta kısmına. Sonrasında 2 zincir çekiyorum. İkinci yaprakta diğer çiçeğimize geçtik. Bunun ilk yaprağına sık iğne ile sabitledim. 2 zincir çektim, ön yüze çevirdim. Çiçeğimi örüyorum. 2 trabzan yaptım. Şimdi bir çiçek daha oluşturuyoruz. 2 yapraktan sonra. İlk yaprağımızı yarım çiçeğe sabitledik. İkinci yaprağımızı buradaki ikinci çiçeğe sabitledik. 14 zincir çekiyorum. ...14 zincir çektim. Yine 6. zincir yuvasına batıp sık iğne ile sabitledim. 2 zincir dibinden sayıyorum. İkinci zincir yuvasına sık iğne ile sabitliyorum. 2 zincir örgümü çeviriyorum. Şöyle baktığımızda bu çiçeğimizin ikinci yaprağına sabitlememizi yapıyoruz. 2 zincir çekip ön yüze çevirdik. Arka yüzden sabitlemelerimizi yapıyoruz hep. Ön yüzden de modelimizi örmeye devam ediyoruz. Trabzan yapıyorum. İkinci çiçeğimizin ilk yaprağı oluştu. 5 yaprağı tamamlıyoruz. 5 zincir, 2 trabzan ile. Dördüncü yaprağım ve son yaprağı örüyorum. 5 zincir ve 2 trabzan. Bakın 1 2 3 4 5 tane yaprak ördük. 2 zincir çekiyoruz. Her iki çiçeğin arasında kalan bu zincirimiz var. Diğer çiçeğe başladığımızda çekmiş olduğumuz zincir. 1 2 üçüncüsüne hemen şöyle batıyorum. Sık iğne ile sabitlememi yapıyorum. Çiçeğimiz tamamlandı. 2 zincir çekiyorum. Diğer çiçeğin yuvasına 2 tane trabzan yapıyorum.
5 zincir çekiyorum. 1 2 3 yaprağımız var. 5 yaprak yapıyorum. Beşinci yaprağım, son olarak 2 trabzan. 2 zincir çekiyorum ve bu kısımda hemen 1 2 ikinci zincirin yuvasına sık iğne ile sabitledim. Bakın bu şekilde görünüyor. Şuradayız. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyoruz. Artırmalarımız farkındaysanız hep bu sondaki çiçeğin ikinci yaprağına bir çiçek daha yaptığımızda oluyor. Bakın 2 tane çiçeğimiz. Şimdi öreceğimiz sırada bir yarım, 2 tam çiçek öreceğiz. Bu ikisinin iki çiçeğin arasına ikinci çiçeğimizi sabitliyoruz. Üçüncü çiçeği de bu çiçeğimizin ikinci yaprağına bu şekilde artırarak bir çiçek daha yapmış oluyoruz. Artırmalarımız hep bu yarım çiçek olan sırada oluyor. Sonrasındakinde de zaten sırayı tekrarlamış oluyoruz ki bu şekilde verev modelimiz ilerlesin. Bir sırada birlikte çalışalım. İyice anlaşılır olsun. 14 zincir çekiyorum. Zincir çektim. Geriye dönük şöyle 6. zincir yuvasına batıp sık iğne ile sabitledim. 2 zincir çektim. 1 2 ikinci yuvaya battım. Sık iğne ile sabitledim. 2 zincir çekiyorum ve örgümü çekiyorum. Yaprağı sabitlerken arka yüzden sabitliyoruz. İlk yaprağı sık iğne ile sabitledim. 2 zincir çektim. Tekrar örgümü çevirdim ön yüze. Yuva içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. Ardından ikinci çiçeğin kurulumuna başlıyorum. 14 zincir çekiyorum. Yine geriye dönük 1 2 3 4 5 6. zincir yuvasına sabitlememi yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1 2 ikinci zincir yuvasına sık iğne ile sabitliyorum. İki zincir çekiyorum. Örgümü çevirdim. İkinci yaprağı, bu kısımda kalan son yaprağı sabitlememi yaptım. 2 zincir çektim. Ön yüze döndüm. 2 trabzan yapıyorum. Tekrar bir 2 zincir, örgümü arka yüze çevirdim. İkinci çiçeğin ilk yaprağına sabitlememi yaptım. 2 zincir, ön yüze çevirdim. 2 trabzan yapıyorum. Bu kısım tamamlandı. Her iki çiçeğe birer yaprağı sabitledik. Şimdi artırma kısmına geçtik. 14 zincir çekerek 3. çiçeğin kurulumuna başlıyorum. Zincir çekip 6. zincir yuvasına sık iğne ile battım. 2 zincir çektim. 1 2. zincirin yuvasına sık iğne ile sabitledim. 2 zincir çektim. Örgümün arka yüzünü çevirdim. Çiçeğin ikinci yaprağına sık iğne ile sabitledim. 2 zincir çekiyorum. Ön yüze çevirdim. Buradan itibaren 2 trabzan yapıyorum ve 5 yaprağı tamamlıyorum. 5 zincir, 2 trabzan.
Şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 yaprağımız oluştu. 2 zincir çekiyoruz ve ara kısımdaki zincirin 3. yuvasına sabitlememi yaptım sık iğne ile. Uç kısımda artırmış olduğumuz çiçek tamamlandı. 2 zincir çekiyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. 3. yaprağımız bu çiçeğin. 5'e tamamlıyorum yine her zamanki gibi. Şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 2 zincir çekiyorum. Yine bu ara kısımdaki 5 zincirin üçüncüsüne sabitlememi yapıyorum. 2 zincir çektim. Yarım çiçeğime geçiyorum. İkinci yaprağını yapıyorum. 2 trabzan yaptım. 5 zincir çekiyorum. 2 trabzan yapıp sırayı tamamlamış oluyorum. Yarım çiçeğimde 3 yaprağı tamamladım. Bakın bu şekilde görünüyor. Bir sonraki sırada şu şekilde ilerliyoruz. Bir sonraki sıramız bu sıra 3 tane tam çiçek olan sıra. Yine aynı şekilde 14 zincir ile başlıyoruz. Çiçeğimizin orta kısmını oluşturuyoruz. Bir de buradaki kısmını 2 zincir ile sabitleme yaptığımız kısmı. Sonrasında 2 zincir çekip çeviriyoruz. Hemen dibindeki bu yarım çiçeğin yaprağına kalan bir yaprağına sabitliyoruz. Sonrasında ikinci çiçeğin bu yaprağına sabitliyoruz ve bu kısmı örüyoruz. 2 trabzanımızı, ardından yeni çiçeğin kurulumuna başlıyoruz. Yeni çiçeğimizin de ilk yaprağını bu çiçeğe, diğerinde üçüncü çiçeğin yaprağına sabitliyoruz. Sonrasında yine aynı şekilde 2 zincirle dönüp 2 trabzanımızı örüp üçüncü çiçeğimizi kuruyoruz. Üçüncü çiçeğinde sadece ilk yaprağını buradaki çiçeğimizin ikinci yaprağına sabitleyip bu şekilde örgümüzü 3. sırasında tamamlamış oluyoruz. Artırmalarımız her zaman bu yarım çiçek olan sırada oluyor. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Takıldığınız bir yer olursa videoyu geri alıp yarım çiçeğe geldiğimizde geri alıp yarım çiçeğin kurulumundan devam edelim. Tam çiçeğe geldiğimizde de tam çiçeğin kurulumundan geriye alıp devam edebiliriz. Her zaman bu şekilde ilerliyor. İstediğimiz boyuta gelinceye kadar ilerleyelim. Şöyle ben bu ölçüler için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çiçek oluncaya kadar ördüm. 7 tam çiçek sırası. Eksiltmeler de şöyle. Nasıl ki burada artırmamızı bu çiçeğin son yaprağına yapıyorsak ikinci yaprağına, burada da örerek geliyorum. Geldim. Bu çiçeğimi bir buna sabitledim. Artırma yapmış olsaydım bir tane daha çiçek kurulumu yapıp bu ikinci yaprağı artırmamı yapacaktım. Ama eksiltmelere başladığımız için bu kısma kadar geliyorum. Buradan geri dönüyorum. Buraya bir fazla çiçek yapmıyorum. Doğal olarak bu çiçeği atlıyorum ve eksilmiş oluyor. Bir sonraki sırada da yine aynı şekilde geliyorum. Bir buna sabitledim. Bu kısma bir çiçek yapmadığım için bu sırada da bir eksiltme yapmış oluyorum. Bu şekilde de eksiltmelerimizi yapıp ilerleyelim. Devamında zaten detaylı bir şekilde eksiltmeyi de gösteririm. Örgümü ilerlettim. Şöyle birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. çiçekten sonra eksiltmeye başladım. Şöyle tam ördüğüm 7 çiçeği yarım değil tam ördüğüm sıradan sonra eksiltmeye başladım. Şimdi eksiltme kısmını da zaten detaylı bir şekilde anlatmıştım ama göstermek istiyorum. Aklınız takılmasın bu konuya da. Şöyle modelimizi yine aynı şekilde örerek geliyoruz. Bir yaprağı sık iğne ile tutturuyoruz. Diğer çiçeğin yaprağına da sık iğne ile tutturuyoruz. İşlemimizde
Sonra bu çiçeği örüp dönüyoruz. Bu kısmı tamamlayacağım şimdi. Son olarak 2 çiçeği örüyorum. Başlangıçtaki gibi tek çiçeğim kalana kadar devam edeceğim. Bir önceki sırada kalan yarım çiçek ve tam çiçeği yaptım. Son olarak da uçtaki çiçeği ördüm. Şöyle döndüm. Her iki çiçeğin yaprağına sabitledim ve buradan dönerek bir yaprak oluşturdum. Şimdi toplamda 1, 2, 3 yaprağımız var. Bu kısımdan küçük bir bağcık ben yapacağım. Aslında bağcığa ihtiyaç duymayabiliriz. Şu şekilde de bağlarız uç kısımlardan ama bazen yeterli gelmeyebilir. Onun için ben kısa da olsa, tabii siz dilediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Ben bir bağcık çalışması yapacağım. Bu kısımdan itibaren zincir çekmeye başlıyorum. Çok sıkı olmayacak şekilde. ...50 zincir çektim. Şöyle bu kısımdan 1, 2, 3 zincir çektim. Ve geriye dönük 50. zincirin yuvasına battım. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 1, 2 zincir yuvası atlıyorum. 3. zincir yuvasına batıyorum. Şöyle bir sık iğne. 1, 2, 3. Burada da sayıyorum. 1, 2, 3. yuvaya bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. 3. yuvaya bir sık iğne. Bakın bu şekilde bir görüntü elde edeceğiz. Bunu tamamlayalım. Bağcığı tamamladım. Modele uyumlu, güzel, zarif bir bağcık yapmış olduk. Şöyle bu kısma kadar geldim. Son olarak 2 zincirim kaldı bu dip kısımda. 2 zincir çekiyorum. Çiçeğime geri dönüyorum. 4. yaprağı yapıyorum. 5. yaprağım. Ardından 2 zincir ve bu kısma sabitliyorum. Sabitledim. Şimdi buradan bu ön kısım içinde ben bir çalışma düşünüyorum. Daha güzel durması için. Yine 3 zincir çekiyoruz. Şöyle bu kısma batıyoruz. Tam 2 çiçeğin boşluğuna. 1, 2, 3. Bu sefer trabzanın şöyle tepe kısmına battım. Bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3. Bu kez çiçeğin ortasına. 1, 2, 3. Yine bu kısma hemen çiçeğin yaprağının bittiği kısma 1, 2, 3. Boşluğa bir sık iğne. Yine 3 zincir. Bu kısma tam yaprağın orta kısmını hizalayalım. Bu kısmı bir tane. 1, 2, 3. Bu kez boşluğa 1, 2, 3. Şöyle trabzanın tepe kısmına yine 3 zincir, çiçeğin ortasına 3 zincir, tam kısma 3 zincir, boşluğun ortasına 3 zincir, buradaki tam çiçeğin uç kısmına. Bu şekilde devam edelim. Bu kısmı tamamlayalım. Uç kısımda aynı şekilde bir bağcık daha yapacağız. Uç kısma kadar geldim. Bu çiçekten başlayarak bağcığımızı yapacağız. Yine 3 zincir çektim ve kenar kısma geçtim. Buradan itibaren yine aynı şekilde 50 zincir çekiyorum ve sonrasında buradaki gibi bağcığımı örüyorum. Tamamlayıp gelelim. Diğer bağcığı da tamamladım ve bu şekilde bandanamız tamamlanmış oldu. Çok zarif, hoş bir bandana elde ettik. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Ben çok severek ördüm. Aslında mantığını kavradığınız andan itibaren zevkle örülen bir model.
Siz ister şal, ister bu şekilde bandana olarak örebilirsiniz arkadaşlar. Vakit ayırıp benimle birlikte bu modeli deneyip ördüğünüz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, model hakkında yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki modelde görüşene dek sevgiyle kalın.